Abi 11'de tekerlek dönüyor dediler ya. Bunun 3 katı 200.000 dolara satılıyor tanesi. Ve karşınızda yakından tanıdığınız bir isim. Bacaklarını açınca biraz şaşırdım. El salladım, el salladı. Burası Balboa'nın en eski mekanlarından bir tanesi. Kenny Kurtka'nın mütevazi teknesiyle şimdi açıldık. Yanında mı getirdin korneyi? Evet, beklenen ses Kenny'den geldi. Ne oldu? Böyle bir zevki yaşamanın maliyeti gerçekten çok ucuz. Herkese merhaba, ben Mevlüt. Sofistike Zevkler Amerika'ya hoş geldiniz. Deniz kenarında büyümedim. Öyle yazlık anılarım da yok. Ama yıllar önce İzmir'e taşınmamla deniz tutkum başladı. Los Angeles'a ilk geldiğimde de bazı yönleriyle İzmir'e benzemesi bu şehre uyumumu kolaylaştırdı. Bu deniz tutkumu da burada farklı aktivitelerle sürdürmeye çalışıyorum. Sofistike Zevkler'de bugün tekneyle denize açılacağız. Çoğu zaman sosyal medyada lüks ve gösterişle özdeşleştirilen bu deneyimin aslında ne kadar keyifli ve ulaşılabilir olduğunu sizlere göstermek istiyorum. O zaman haydi. Ve Newport Beach, Kaliforniya'dayız. Şimdi tekneye geçeceğiz. Tekne sahibi çok yakından tanıdığınız bir isim. Ve yanımızda da diğer bir yakın arkadaşım var. Şimdi sizi onlarla tanıştıracağım. Burak Bey, kapıyı açabilir misiniz lütfen? Sayın bezmenler lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Ve karşınızda yakından tanıdığınız bir isim. Kenan Kurtkan. Buz Okey bölümünden çok iyi tanıyorsunuz. Samimi kültür. Kenny Kurtkan'ın mütevazi teknesiyle şimdi açıldık. Yanımda hayatımdaki en favori insanlarımdan bir tanesi var. Ahmet Burak Yartaşı. Kendisi bir markadır. Merhabalar. Her sene her yaz klasikleşen bizim Newport çıkışlarımızdan bir tanesini gerçekleştiriyoruz. Yazın artık son demleri. Abi ben sözü sana bırakıyorum. Teşekkür ederim. Sen de benim favorimsin. İyi ki varsın. Burada güzel bir gün var. Serkan burada, sen buradasın. Kenny Bey burada. Bizim bir rutin olmasını istediğimiz gezimiz var. Klasik Newport'tan çıkıyoruz. Teknemiz çok iyi olmasa da ayağımızı sudan kesiyor yani. Eylül ayı. Çok da sıcakta değil. 2'ye kadar bekledik. Aslında bizim planımız sabah erken çıkmaktı. Ama hava acayip kapalı. Burada ne oldu? Taş geldi ya kafama. İkide çıkacaktık. Abi 11'de tekerlek dönüyor dediler ya. Abi güneş açmadı. Güneş açmadı. benim kruvasanım olmaz. Yok, güneşe bağlı olduğumuzu bilseydim. Bak bu arada balık atladı. Acayip balıklar var burada. Aa, o da bir bast. Bak Yeah. Şerif tekneyi çekmiş. El salladım, el salladı. Ama onlar da görevini yapıyor işte, ne güzel. Güzel yani, çalıştığı yer iyi. Burada yani ücretsiz olarak su sporu yapabilmen çok iyi. Getir, buradan direkt park et arabanı. Ondan sonra indir, yap, git yani. Sadece malzemen olması yeterli. Botun da olsa, jet ski'in de olsa, neyse. Kesinlikle, biraz önce ben ondan bahsettim. Yani böyle bir zevki yaşamanın maliyeti gerçekten çok ucuz. Ya Kenny gibi bir arkadaşın olacak ya da işte 3-4 kişi birleşeceksin. Gayet uygun fiyata saatlik kiralayabiliyorsun. Ayrıca elektrikli dafiler var, biliyorsun senle Evet, gece çok açıldık yani. Romantik anlar için güzel oluyor. Bak burası Kenny'nin bahsettiği yer. Lobster House. Aynen, burası Kenny'nin bahsettiği. Balık pazarı gibi her sabah erken saatlerde balıkçılar oraya balık getiriyor. Mississippi kenarının, nehrinin kenarında küçük balıkçı şeyleri olur, onlara benziyor tabii. Denizin kenarında bir market var, orada dururuz, bir şeyler alırız. Sohbet, muhabbet, biraz hız yaparız denizin ortasında. Bana teknenin daha büyük olduğu söylendi yalnız. Evet, çok büyük değil, evet. 6,5 metre zor. Bu Boston Whaler. Gerçekten denizlerin adeta Toyota'sı diyebiliriz bu tekne için. Bu tekneyle Prius, evet yani. Durability açısından Toyota gibi ama marka olarak Boston Whaler mesela bunun 3 katı 200.000 dolara satılıyor tanesi. O kadar yani it's Google check out Boston Whalers. Navy SWAT SEALs use it in the Arctic Circle. It's unbreakable boat.
Onun dışında burada takılmamızın sebebi Kenny'nin burada olması ve sevmemiz Newport Beach'i ve sakin şu an, bayağı sakin. Kesinlikle. Amerika'da yaz sezonu 1 Eylül gibi açılıyor, Eylül 1'de de bitiyor. Ağam, keşke bu arkadaşa bir şey yedirip içirmeseydim. Ondan sonra tabii ki burada hava güzel zaten. İstediğini yapabilirsin ama genelde bizdeki gibi işte okulların başlaması, kapanması. Ama normalde gerçekten bayağı kalabalık oluyor. Şu an çok iyi bir zaman diliminde dışarı çıktık gerçekten. Zaten tatilciler, böyle gurme tatilciler Eylül-Ekim aylarını severler. Sıcak çok şey yapmaz yani onları. Bu arada Kenny'de daha büyük bir tekne var. Yaklaşık 42 fit. Yani aşağı yukarı 14 metre falan ama yelkenli. Onun Ben görmedim. Ya görmedik de günübirlik geziler için bu daha ideal zaten. İstiyorsanız uğrayabiliriz ama yani Ona da bakabiliriz ama şöyle anlatayım. Bu jet ski gibi basabiliyorsun. Yani 70-80 yani 60 kilometre gidebiliyorsun. Bayağı hızlı gidiyoruz. evet, yan tarafta keyif yapan bir ikili var gerçekten. Böldüm ama kusura bakmayın. Bacaklarını açınca biraz şaşırdım. I call this the Godfather house. Hangisi? In the corner. We're gonna go right in front of it because one day I saw a big family like a feast. They had like 30 people, and then there was like a. Maybe that's the Coppola house. I don't think it is. No, this is Linda Isle. This is the most expensive real estate in the Newport Harbor. Even the soil is just $47 million. Just the soil itself, no house. There's a house, it's just soil on next door. The shack, it's $47 million. This is a private island within. The owner of Fashion Island, Irvine Company, has houses here. It's a big company, obviously. And then next to it, I like to call the Miami style house. $7 million. It's just the soil, and that makes it so special. 47 milyon dolar. Yes. İnanılmaz. This is a different league, guys. This is Billionaires Row, and some of these houses are their second, third houses. That way we'll go John Wayne. I'll show you guys later on the way back. Karşıda, there's a Seattle Tech Company's house. I don't know everybody's house, but I do know that the Irvine Company, someone from the Irvine Company owns that house. Plazo. Bu arada burası bir iç deniz. Şurası sağımdaki hemen devam eden Balboa Yarımadası ve burası da Balboa Adası. Ve buradan iç denizden devam edip okyanusa açılacağız. Biz de kızları çağırmak isterdik ama yer olmadığı için çağıramıyoruz maalesef. Bu arada bu gördüğünüz pembe dafiler, elektrikli botlar da bekarlığa veda için kızların çıktığı tekneler. Bak bu enteresan adam garip bir situation yapmış. Burada temelli yaşıyor. Kitchen'ı var, living room'u var. Çok iyi abi. Kennedy, San Francisco'da da var. Aynen. Şeyde, Evet, aynı konsept. Evet, aynı konsept. Yani ne zaman gelsek misafirlerini ağırlıyor oluyordu. Adam bak balık tutuyor burada. Gitarı var. Oha. Oğlum sizde bayağı... Şömine bile var yani gerçekten. Adam cam masa bile koymuş. Yani hakiki ev yapmış. Tabii tabii, Titanic. Filikaları indirin. Bu aralar Nerede? burada çok Orkestra temelli nerede? yaşayan var. Evet. Var canım benim. Güzel yaşıyorlar. Bu arada biraz önce bahsettiğim hemen sağ taraf Balboa Yarımadası ve Balboa Adası. Bu iki kıta parçası arasında böyle bir küçük bir feribot sefer düzenliyor. Hem insanlar var hem de arabalar var gördüğünüz gibi. Burası Balboa'nın en eski mekanlarından bir tanesi. 1900'ün başlarından kalma otantik bir restoran. Şimdi yanaşacağımız yer aslında bir petrol istasyonu. Birazdan benzin alacağız ve aynı zamanda yiyecek içecek gibi çeşitli şeyler satıyorlar.
Hey guys, how you doing? Good, how are you? Thank you. Yakıtımızı aldık, şimdi tekrardan açılıyoruz. Tekneniz varsa ve ev sahibiyseniz evinizin önüne tabii ki park edebiliyorsunuz. Ayrıca çıktığımız limanda teknenizi bırakabiliyorsunuz ve denizin ortasında böyle park yerleri var. Buna da aylık belirli bir ücret para ödüyorsunuz ve bu şekilde teknenizi denizin ortasında bırakabiliyorsunuz. Limandan tabii ki daha ucuz. Gördüğünüz bütün deniz araçlarının, botların, yatların ya da jet skilerin yavaş gitmesinin sebebi bu iç denizde hız sınırı var. Kornamız mı vardı ya? Benim burada bir değdi. Yanında mı getirdin kornayı? Biraz önce bahsettiğim kamerada gördüğünüz yer yarımada. Yani bu evlerin arkasında hemen 50 metre sonra okyanus başlıyor. Gerçekten efsane bir ev ya. Bak burada bak görüyorsun. 15 milyon dolarlık evin önünde Boston Whaler var. Görüyorsun. Bütün evlerde var Boston Whaler. Yani bir küçük bir de büyük botları var yani. Tabii bu daha çok günübirlik, pratik bir bot yani. Böyle arada güzel katamaran ve yelkenler de görebiliyoruz. Açıkçası mükemmel bir gün ve mükemmel bir hava. Daha sıcak zamanlarda çıkmıştık ama gerçekten rahatsız etmişti. Evet. Müziğimiz de güzel bu sefer. Abi iyice yanaşacağım oraya. Bak oraya bir şey diyorlar. Gangsterler, oranın arkası böyle bayağı ghetto bir beach, biliyorsunuz değil mi? Pirates Cove burası ya. Aynen. Onun arkasındaki beach böyle git kanka. Çok böyle değişik Mangal insanlar- falan yapıyor mangal Meksikalılar falan, ya. Aynen. Gangsters Beach diyorlar oraya. Değil mi kanka? Buranın arkası. Mağara salonun içinden geçiyor. Bunlar çok these are very özel evler, yani zamanında coding'ine izin vermişler. Enteresan, ben bunlara Iron Man House diyorum. Evet, gördüğünüz gibi evin altından salona doğru bir kaya çıkıyor. Bu arada burası Pirates Cove deniliyor. Korsanların koyu. Bence Kaliforniya'daki en güzel güneş batışı burada. Evet. Ben de katılıyorum. İstisnasız, doğru mu? Evet. Çok güzel. Sen de çok date yapmışsındır burada. Ya ben buraya benim için en önemli anladığım şey, evlendikten bir gün sonra geldik, burada güneşin batışını seyretmiştim. O bayağı anlamlıydı. Onun dışında mağaralara tabii girdiniz ama. başka zaman. Buradan Maya'yı çok seviyorsun. Evet, Maya selamlar. Hi Maya. Ahoy diyorum. Bayağı büyük uçlar. Evet, önümüzde devasa fok balıkları var ya, inanılmaz. Evet arkadaşlar, bir ses alabilir miyiz lütfen? Evet, beklenen ses Kenny'den geldi. Hayvanlardan gelmedi. Evet, Serkan'la Burak yüzerek kıyıya geçtiler. Çok iyi ya. Güneşleniyorlar orada. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day.
The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive. Beyler artık geriye dönüyoruz. Mev nasıl geçti abi seyahat? Mükemmel bir gün geçirdik gerçekten. Havada tam bozmaya başlamıştı ki şimdi geri dönüyoruz. Ben kapanışı yapmak üzere Burak'a veriyorum. O kapanışlar da gerçekten iyidir. Hiç öyle bir şey olduğu yok ama güzel bir gün geçirdiğimiz için rahatladık. Sakindi, denize girdik, çıktık. Hayvanlar gördük, insanlar gördük. Denizi gördük, doğayı gördük. Hayvan suretinde insanlar gördük. İnsan suretinde nice insanlar gördüm. Ya güzel oldu, rahatladık geri kalan zamanlarda da işte işe devam. Güzeldi ama. Teşekkür ederiz Kenny'e, Meve, Serkan'a ve herkese. Ve günü güzelleştiren herkese gerçekten çok teşekkür ederiz. Bizi bugünlere getiren her insana teşekkür ederiz. Cennet bile tek çekilmez. Dedi. What's up, guys? We are ending our beautiful boat trip. 3-2-1 bitirişi. Bu rapimi ve bitirici. Popüleriz gibi. Göremedin gibi. Yalan olur birikimin. Göremez işini 1-2 bin. Nedeni pop, iyi fikir, iyi gelir ve birikimil. Hayatta bana zevk veren şeyler ya çok ucuz ya bedava. Bir sonraki bölümlerde başka zevkler peşinde koşacağız. Nice zevklere.